2 günlüğüne Karasu'ya tatile gideyim dedim. Şansıma EA Dead Space Remake'in incelemesini yapabilmemiz için oyunu bize göndermişler. Buradan teşekkürlerimizi EA Games'e sunuyoruz. Hal böyle olunca tatili bir kenara bırakıp 1000 lira verip almayı düşünmediğim oyunun incelemesini yapmak için başladım oynamaya. Dead Space Remake daha ilk duyurulduğunda ilk oyunun hem mekaniklerini hem de grafiklerini günümüzde hala oynanabilir olduğunu söylemiş. Yapılan bu remake'in hem gereksiz olduğunu hem de kolay yoldan para kazanmak için yapılan ticari bir hamleden başka bir şey olmadığını söyledim. Son zamanlarda yapılan remake ve remasterları düşünürsek bunu söylememem için herhangi bir sebep yoktu. Daha da önemlisi EA güzelim Dead Space serisinin son oyunlarıyla mundar edip bir de Dead Space 4'ü yapmayacağını söyleyince hep birlikte samimi duygularımızı en içten olarak şekilde kendilerine ilettik. Tüm bu önyargılarla girdiğim Dead Space Remake bakalım nasıl olmuş. Tabi öncesinde uzay boşluğunda kaybolmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Remake ve Remaster oyunlarının incelemesini nasıl başlamam gerektiğini her zaman düşünmüşümdür. Oyunu hiç bilmeyenler için en baştan mı almam gerek yoksa oyunu bildiklerini varsayıp direkt orijinal oyun ile remake arasındaki farklardan bahsetmem mi gerek tam karar veremedim. Onun için çok kısa Dead Space nedir, nasıl bir oyundur ondan bahsedip hızlıca remake versiyonundan bahsetmek istiyorum. Dead Space 2008 yılında şimdilerdeki adı Visceral Games olan Redwood Shores tarafından geliştirilmiş ve EA tarafından yayınlanmış hayatta kalma korku gerilim oyunudur. Yalnız diğer korku gerilim oyunlarına falan karıştırmayın. Gerçekten korku ve gerilimi oyuncuya aktarabilen nadir oyunlardan biridir. Korkutmak için saçma sapan jumpscare'leri kullanmayan, kulak patlatan ani ses efektlerine ihtiyaç duymayan, oyuncuyu gelmek için anlamsız yere kasmayan özel bir oyundur kendi. Peki bu oyunun neresi korkutuyor oyuncuları diyebilirsiniz. Öncelikle ses dizayn noktasında bu oyun kesinlikle bir başyapıt. Her taraftan insanı rahatsız eden sesler, görmediğiniz uzaylıların çığlıkları, pervazın arasından gelen rüzgarın sesi bile insanı gerim gerim geriyor. Nereden çıktığı belli olmayan ansızın arkanızda beliren düşmanlar. Daha sayamadığım onca şey. Her biri oyuncuyu germek için özel olarak hazırlanmış bölüm tasarımları. Say babam say. Dead Space dönemine göre çok özel bir oyundu. En azından kendi türü için. Bununla beraber yağ gibi akan mekanikleri, birbirinden farklı silah çeşitlilikleri, geliştirebilir eşyalar, daha aklıma gelmeyen onca şey. Kolay değil. Aradan tam tamına 15 yıl geçmiş. Baktığın zaman bir oyunun remake olması için yeterli bir süre değil aslında. Çünkü oyunu şimdi bile açsanız hala taş gibi oyun. Hem grafikleri hem mekanikleri kendisini çok rahat bir şekilde oynatır, hiç de sırıtmaz. Peki oyunun hikayesi nasıldı? Amacımız neydi? Bu koskoca uzayda nasıl oldu da tek başımıza kaldık? Olay kısaca şöyle. Maden araması yapan uzay gemisi USG Ishimura tehlike sinyali gönderir ve merkez bu sinyali araştırmak için USG Kellion adında ufak bir gemicik gönderir. Bu gemicik Ishimura'ya tam yanaşacağı zamanda bir arıza olur ve gemicik önemli bir hasar alır. Ana karakterimiz Isaac Clarke de yaşanan bu olayın sebeplerini araştırmak için mürettebata bulmak için görevlendirilen bir mühendistir. Oynanışın temel olayı yaratıkları öldür, bazı ufak tefek bulmacaları çöz, bolca loot yap ve bir sonraki bölüme ilerle şeklinde devam eder. Ama oyunun atmosferi o kadar sizi rahatsız ediyor ki çok basit bir matematiği olan oyunu oynarken ciddi anlamda zorluk çekiyor. İşte Dead Space'i bu kadar güzel yapan asıl olay da buydu. Diğerleri sadece güzel bir yemeğin üzerindeki soslardı. Şimdi hal böyle olurken böyle güzel bir oyunu tekrardan baştan tasarlamak ne kadar doğru olur? Daha da önemlisi orijinal oyunun atmosferine düzenleme yapmışlar mıydı? Hiç lafı uzatmak istemiyorum. Son zamanlarda oynadığım en iyi remake'lerden biri bu olabilir. Benim en çok merak ettiğim atmosferi. Bırakın bozmayı, daha da güzel bir hale getirmişler. Daha karanlık, daha iç bunaltıcı, her an bir şey olacakmış tedirginliğini çok güzel oyuncuya vermişler. Oyunu bitirdikten sonra ilk oyunu ile remake arasındaki farkı daha iyi görebilmek adına internetteki videolara baktım da ilk oyun zaten güzeldi ama remake bu güzelliği ayrı bir güzellik kat. Remake oyunlarında bu pek mümkün olmuyor maalesef. Bunları acı tecrübeler ile gördük. Ama bu sefer olmuş. Hem de çok güzel olmuş. Ses tasarımından tut da oyunun diğer tüm detayları orijinal oyunun atmosferini bozmadan nasıl yapabiliriz diye düşünülmüş ve o şekilde yapılmış. Orijinal oyunun ses kalitesine zarar verecek hiçbir şey yapılmamış. Benim edindiğim deneyime göre konuşacak olursak Dead Space bir oyun nasıl remake yapılması sorusunun en güzel örneklerinden biri olmayı başardı. Şu iki görselin kalitesine bakar mısınız? İlk oyunu oynayanlar Dead Space'i oyuncuyu tedirgin eden atmosferini çok iyi hatırlar. Remake versiyonunda da bu tedirginlik durumu emin olun ki korunduğu gibi daha da geliştirildi. Özellikle şunu belirteyim ki bu oyun kesinlikle orijinal oyunun temellerine tamamen sadık kalmış. İki oyunun da tam çözümlerini izlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsın. Remake versiyonunda oyun sadece baştan sona grafiksel olarak iyileştirilmiş. Tabi bunun yanında da mevcut mekaniklerinde günümüz nesline uygun hale getirildiğini söylememe gerek yok. Grafiksel olarak oyun gayet güzel olmuş. Ama kesinlikle
kesinlikle yeni nesil oyun hissiyatını vermiyor. Burada biraz eksik kaldığını söylemem lazım. Daha iyisi kesinlikle yapılabilirmiş. Ama öyle olsaymış yüksek ihtimalle optimizasyon noktasında ciddi sorunlu bir remake bizleri bekliyor olabilirdi. Performans değerlerine daha sonra değineceğim. Onun için oynanıştan biraz daha bahsetmek istiyorum. Kalista Protokol olayından sonra bu oyun gerçekten ilaç gibi geldi. O neydi öyle arkadaş ya? Dead Space ile gerçekten anladık ki korku, hayatta kalma oyunlarını özlemişiz. Dead Space bu açlığı çok güzel bastırdı. Dediğim gibi oynanış olarak orijinal oyununu hem grafiksel olarak hem de mekaniksel olarak iyileştirilmiş bir versiyonu var karşımızda. Tüm temel mantığı ve işleyişi aynı. Sadece bunlar göze daha çok hoş gelecek şekilde yeniden tasarlanmış. Düşman tasarımlarından tutun da karakterlerin tasarımına kadar hepsi çok daha detaylı ve güzel olmuş. Ama bu demek değil ki karakterlerin donuk ve ruhsuz diyalogları giderildi. Hala bu sorun devam ediyor. Bu oyunun nezdinde değil genel olarak karakter diyaloglarında ruhsuzluk maalesef var. Konumuza dönersek oynanış olarak keyifli ve eğlenceli. Daha rahat oynanabilir bir oyun bizlerle. Benim en büyük korkum atmosferin bozulmasıydı. Haliyle odak noktam da atmosfer oldu. Atmosfer korunduğu takdirde diğer unsurlar zaten çok fazla sorun değildi. Bir iki yenilik yapılıp geçilecekti. Ama atmosferin o ağırlığını zedeleyecek değişiklik benim bu oyundan beklentilerimi yerle bir edebilir. Geliştirici firma bu konudaki hassasiyetimin farkına varmış ve bu konuda bizi üzecek hiçbir şey yapmamışlar sağ olsunlar. Günümüz oyunlarının en büyük korkulu rüyası olan teknik detaylardan bahsedelim biraz. Dead Space DLSS teknolojisini gerçekten verimli bir şekilde kullanmış. DLSS'in oyuna etkisini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hakeza AMD ekran kartları içinde özel bir ayar oyuna dahil edilmiş. Ama tüm bunlara rağmen oyunda kesinlikle net bir şekilde optimizasyon sorunu olduğunu gerçeğini görmezden gelemeyiz. Özellikle partikül efektlerinin yoğun olduğu yerlerde, yüksek ışıklandırmanın olduğu veya yerçekimsiz alanlarda optimizasyon ciddi şekilde bocaladı. Grafik ayarlarını bir tık düşürünce daha iyi bir performans yakaladım tabi ama önerilen sistem gereksinimi kontrol ettiğimde benim 3060'ın da bu kadar zorlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine de kesinlikle bir Calypso değil. O konuda içiniz rahat olsun. Daha çok rafine, daha akıcı bir oyun var elimizde. Oyunda neredeyse hiçbir bug veya teknik sorun yaşamadım. Temiz bir oyun oynadım. Sadece dans eden bir bavulumuz vardı o kadar. Onu da heyecanla veriyorum artık. Şimdi gelelim önemli bir meseleye. Ey EA, sorarım şimdi sana. Bu oyunu remake yapmanın sebeplerinden biri de günümüz teknolojilerini oyuna entegre edip daha güzel bir oynanış sunmandı. En azından öyle olmasını umut ediyorum ve varsayıyorum. Peki eğer öyleyse bu oyunda neden RTX yok? Sence de bu oyunda RTX teknolojisi olsa şu güzelim atmosferin etkisi bir o kadar daha sağlam olmaz mıydı? Olurdu tabii ki. Peki neden RTX oyuna dahil edilmedi? Bence en büyük sebebi optimizasyonda yaşanacağı sorunlardı. Yıl olmuş 2023 hala RTX ve DLSS aynı anda tam manasıyla hakkını vererek kullandığımız oyun sayısı bir elin parmağını geçmeyecek kadar az. Bu durum geliştirme süreçlerinin teknik anlamda hala yeni teknolojiye adaptasyonun tamamlanmadığını göstergesidir diye düşünüyorum. Ve geldik çok zor bir soruya. Bu oyun 1000 lira eder mi? Hatırlarsanız Need for Speed Unbound içinde bir söz söylemişti. Bu dahil hiçbir oyun 1000 lira etmez. Bu sözüm hala geçerli. Ve bu oyun dahil hiçbir oyun o para etmez. En azından şimdilik. Eğer bu oyun yeni bir IP olsaydı işte o zaman bu soruya net bir cevap veremeyebilirdim. En azından bir düşünürdüm. Bu oyuna 1000 lira vereceğinize orijinal oyunu en yüksek ayarlarda oyna, yine aynı hissiyatı yakalarsın. Alacağın tecrübe çok daha farklı olmayacak. Ya da 1000 lira vermek yerine EA'in sunduğu EA Play Pro ile 150 liraya da oynayabilirsiniz. Bir aylık EA Play Pro ile de platform üzerindeki birçok oyunda erişim sağlayabilirsiniz. Ama sırf bu oyuna da kalkıp 1000 lira vermezsin be abi. Ben verilmez bence yani. Yok, verilmez. EA Play Pro olun, oradan oynayın. Ondan sonra devam etmek isterseniz edersiniz. Toparlayacak olursak Dead Space Remake kesinlikle benim beklediğimden çok daha iyi bir oyun olmuş. Hem yeni bir oyun oynuyormuş hissini verdi hem de nostaljik Dead Space havasını korudu. Bunu yapmak pek kolay değildir. Onun için hem geliştirici firmayı hem de EA'yi tebrik ederim. Umarım EA artık para kazanmak için kutu açmalı, kart çıkarmalı oyun yapmak zorunda olmadığını çok daha iyi anlamıştır. Star Wars Jedi Fallen Order oyunun devamının gelmesini de EA'in eski günlerine dönmesi noktasında attığı güzel bir adım olarak yorumlamak gerekir. Bu da bizleri gerçekten daha da bir umutlandırmıştır. Bu haftalık da bizlerden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, aynı zamanda açıklama kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayınız. Dilerseniz kanala katılarak veya süper teşekkürü kullanarak bizlere de Nakintosh destek verebilirsiniz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir neslidir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.